Dostlar, sevgiler, selamlar. Geçen haftada yayının sonunda ilettiğim gibi aynı celsemize ait tebliğleri yayın süresini çok uzatmamak için kısa süreli bir şekilde paylaşmıştım. Şimdi de kalan tebliğlerin devamını sizlere aktarıyorum ve yayın süresini uzatmadan hızlıca okumaya geçelim. Şu anda yer altında veya suda yaşayan bilinçli uygarlık veya insan formunda bir uygarlık var mı diye sorduk. Örnek veriyorum arkadaşlar, Atlantis uygarlığı veya Agartha uygarlığı gibi. Cevap evet dediler ve sonrasında cevap kesildi arkadaşlar. Ben de üzerine tamamlayıcı olabilmesi adına şöyle bir soru sordum. O dostlarımız ile iletişim kurabilmenin bir yolu var mıdır diye sordum. Cevap: İzliyorlar, bekliyorlar, zamanı geldiğinde tepelere çıkıp yardım eli uzatacaklar. Dost eli. Tepeye çıkıp sizlere de aydınlığı gösterecekler. Göremediklerinizi gösterecekler diye bir cevap verdiler arkadaşlar. Burada ben ekstradan şöyle bir bilgi paylaşayım. Dostlar, uzun zamandır bu manevi ilimlerle, metafizik alanla ve ruhsal dostlarımızla yaptığımız bu ilişki ve iletişimle uzun zamandır bir mesai harcayan bir insanım. Yaklaşık 10 yıl oldu. O kadar çok etrafımızda vazifeli dostumuz var ki, yani şunu söyleyeyim, belki insan nüfusunun 5 katı, 10 katı etrafımızda ruhsal varlıklar var arkadaşlar. Bunların bir kısmı negatif kutba hizmet edenler, bir kısmı pozitif kutba hizmet edenler. Bazıları parazit varlıklar, bazıları çok daha üst boyutlarda hizmet veren, bu tekamül yolculuğuna el uzatan dostlarımız. Ve bizden tek istedikleri bizim bu alana ilgi göstermemiz. Bu alandan bilgi talebinde bulunmamız. Bu alanla bir ilişki, bir iletişim halinde olabilmek için varlığımızı arındırmaya yönelik bir hal, hareket ve yaşayış içerisinde olmamız. Değerli arkadaşlar. Ama biz manevi alandan o kadar uzaklaşmış bir durumdayız ki ve bu alana geçme ile ilgili o kadar çok mucize beklentisiyle bu yolculuğa dokunmaya çalışıyoruz ki işte bu sebeple işe yaramıyor. Bakın, benim gibi bu yayınları paylaşan YouTube'da, Instagram'da çok kıymetli dostlar, yoldaşlar var. Ve hep bunu bir ağızdan söylüyoruz. Bu kanallık bilgilerinden faydalanan, ki kişisel olarak bu çalışmaları ben kanal bilgilerini alan ve aynı zamanda da ayrıyetten bir medyum yardımıyla da bu çalışmaları yapan bir kişi olarak, naçizane bir vazifeli olarak hep şunu söylüyoruz. Sizden başka bir kurtarıcı yok. Sizden daha tanrısal bir varlık yok. Sizinle yaratıcı bilinç, Allah, kudret, yüce bilgi, ruh, ışık, yahu neye inanıyorsunuz? Onunla sizin aranızda sizden daha iyi köprü kuracak bir varlık, bir aracı yok. Arkadaşlar, buna peygamberler de dahil. Buna ben ve benim gibi bu yolculukta ışık olmaya çalışan dostlarınız da dahil. Sizin tüm varlığınızda bu kıymet, bu hakikat DNA'nıza, kanınıza, hücrelerinize, elektronlarınıza işlenmiş ve kodlanmış bir halde. Sadece sizin o alana dokunmanızı bekliyor. Sadece üzerinize düşen bu. Deneyin, çabalayın. Ama bunu yaparken de
Belki 1000 oldu söylüyorum, 1001 olsun. Düzenli takip edenler haklarını helal etsin. Yahu bu yolculuk böyle 1 ay denedim, 2 ay gittim, işte bir eğitime katıldım, 2 nefes terapisi aldım, olmuyor. Olmaz. Arkadaşlar bunu size karşı mütevazi gözükmek veya alçak gönüllü bir tavırda olmak için söylemiyorum. Ben 10 yıl bu yolculukta geceli gündüzlü naçizane anlamaya, anlamlandırmaya çalışan, bu yolculukta uzun zamandır seanslarla, yazdığı kitaplarla, yayınlarıyla bu yolda yolcu olmaya çalışan biri olarak, inanın ben daha yolun başında olarak görüyorum kendimi. Çünkü 30 yıl bu yolların içerisinde olan kişi de kendisini yolun başında görecek. Çünkü arkadaşlar varoluş sonsuzluğun bir yansımasıdır. Bakın tekrar ediyorum. Varoluş, tanrısallık, ruhsallık, sonsuzluk üzerine tezahür eden, varoluşu bu şekilde tezahür ettiren bir yolculuktur, bir silsiledir, bir akıştır. Başı sonu yok. Başını sonunu arayan yolda kalır, yarım kalır. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Çabadan, emekten, gayretten, nefsle olan mücadeleden, okumaktan, araştırmaktan vazgeçen daima topallayarak bu yolda ilerler. Ve topalladıkça da artık bir yerden sonra bu ağırlık onu yürüyemez hale getirir. Ve bir yerden sonra da bu yol değil veya işe yaramıyor veya bunlar masal ve hurafe der ve bir şekilde başladığı yere geri döner. Bu paylaştığım bilgilerin size çok tanıdık geldiğini biliyorum. Defalarca bu yollardan döndüğünüzü, denediğinizi, eğitimlerden eğitimlere koşup aynı anda gaza gelip 20 tane 10 tane kitap alıp da her birini 3 sayfa 5 sayfa 3 sayfa 5 sayfa okuyup bıraktığınızı biliyoruz. Nasıl, tespitler isabetli değil mi arkadaşlar? Yakın geliyor, tanıdık geliyor değil mi bu söylediklerim? Sakin, sabırlı, dengeli, inançlı. Yol böyle aydınlanacak değerli dostlarımız. Yolun kendisi bu çünkü. Düşünsenize, yaratıcı bir anda lap diye böyle bir kitap indirip de bundan sonra imanınızda, yolunuzda budur, hadi yallah işinize diyebilirdi. Canım dostlarım, kaç peygamber gelmiş, kaç öğreti gelmiş, Tevrat'ı gelmiş, Zebur'u gelmiş, İncil'i gelmiş, sonra Mevlana'lar gelmiş, Şemsler gelmiş. Yahu ya kimler gelmiş, kimler gitmiş. Hala bakın biz bir şekilde bu bilgileri revize ederek hiçlikten varlığa, varlıktan hiçliğe anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Yolun başı sonu yok. Sadece yolda olmak vardır. Bu zamana kadar da paylaşılan hep, şimdi de olmak denilen şey budur. An içerisinde eylem halinde olmaktır. Mantraları yapıp da şimdideyim, andayım demek. Yapın. Kimin işine yaramış? Veya anlık bir tatmin ve yükselişten sonra 2 gün sonra tesiri ne kadar onunla beraber gelmiş? Ya bakın arkadaşlar, gözünüzün içine baka baka buradan söylüyorum. Kimin ne kadar işine yaramış? Şimdi de olmak, bu hal ve olaylar içerisinde daima eylem halinde, daima uğraş halinde, gayret halinde olmak demektir. Zaten bu hal ve duruşu sergileyen, bu eylem halinin içerisinde olan kişiler zaten ne geçmişteki travmalara ne gelecekteki endişe ve korkulara kendisini hapsedemez. Çünkü vakti kalmaz bunu yapmaya. İşte arkadaşlar, bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Aradan böyle bir akış, böyle bir bilgi geldi. Şifa olsun diyelim. Yeni sorumuzla devam edelim. Su hafızası olan elementtir. Varlığımızın 1/3 sudur. Bedenimizdeki suya şifa ve aydınlık bilgisini, yani frekansını nasıl yükleyebiliriz diye sordum. Cevap: başından
kalbinden, karnından, ellerinle içeriye şifa enerjisi verdiğinde, ya şafi, ya şafi, ya şafi dediğinde, suyu içerken de ya şafi, ya nur, şifa ve ışık yükleyin suya. İçip alnın, kalbin ve karnın ellerinle oralara şifa verip bütün vücudundaki bütün sulara oradan şifalandırırsın. Hem iyilik, hem şifa, hem aydınlık düşünce diye bir cevap verdiler. Burada şunu söylüyorlar arkadaşlar. Suya ya şafi, ya şafi, ya şafi diye, yani bu şekilde bilgi geldi ama 3 kere deyin, 1 kere deyin. Ben bunun çok önemli olduğunu kendi adıma düşünmüyorum. Suya ya şafi deyip içtikten sonra da diyorlar ki ya şafi, ya nur. Yani Allah'ın şifa ve ışık, nur, ruh ismini içtikten sonra da kendinize söyleyin ve alnınıza, kalbinize ve karnınıza ya şafi, ya nurla bir enerji gönderin. O su bu bilgiyi alsın ve dolaşım sisteminizle tüm bedeninize bu bilgi, bu enerji yayılsın diye bir tanımlama yaptılar. Bir cevap verdiler. Son sorumuz arkadaşlar, benim de kendimce yolumu yakın olarak gördüğüm bir öğreti. Sorumuz, Sufizm hakkında bize nasıl bir bilgi verebilirsiniz diye sordum. Cevap, aydınlık yol. Dümdüz aydınlık yol. Allah ile el ele. Allah'ın uzattığı eli görmek. Budur diye bir cevap verdiler. Sufi öğretisi bildiğiniz üzere arkadaşlar aslında ezoterizmde İslamiyet'in mistik felsefesi, tasavvufi öğretinin aslında bir yolculuğudur. Ki ek bilgi olarak da söyleyeyim, aslında Mısır'daki bu Elohim rahipleri diyelim veya işte antik Mısır'daki bu ezoterik yolculuğu, bu batini yolculuğu yapan kişiler Mısır'ın fethinden sonra doğal olarak Müslümanlar orayı ele geçiriyorlar ve onlar da ele geçirdiklerinde tabi o Atlantis öğretisini devam ettiren rahiplerden bahsediyorum. Rahip deyince sakın bunu ideolojik olarak bir çatışma olarak düşünmeyin arkadaşlar. Yol birdir. Batini, deruni, ezoterik yolda ilerleyenlerin dönem itibariyle nasıl tanımlandıkları önemli değildir. Onlar daima Allah bilgisiyle yola devam eden kişiler olmuştur. Bu sırrı varlığında yaşayanlar ve bu sırrı aktaranlardır. Sembolik öğretilerle. Ve bu kişiler tasavvufi öğreti altında ve İslamiyet çatısında o Mu öğretisini, o Atlantis öğretisini bir şekilde bu silsileyle tasavvufi, sufi öğretiyle bizlere de aktarmışlardır diye ayrıyetten hem bir ezoterik anlamda bir tarih bilgisi veya bir genel kültür bilgisi de bu konularla ilgilenenler için paylaşmış olalım. Arkadaşlar, zaten celse arasında bir akış oldu, cevap sonrasında bu bilgiyi size paylaşmış olduk. Hep rica ediyoruz, bu bilgilerle fazla haşır neşir olun, fazla ilgilenin, fazla faydalanın. Şifa olsun diyelim, yolunuza ışık olsun diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftaya inşallah celse bilgilerimizle, tebliğ okumalarımızla yola devam edelim diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyoruz.